Merhabalar sevgili dostlar, kıymetli takipçilerim, hoş geldiniz efendim. Günlük astroloji yorumundasınız. Ben Deniz Altın. Tanımayanlar için kendimi tanıtayım. Evet, güzel bir gün umarım geçiriyorsunuz. Bugün 4 Temmuz 2023, günlerden salı. Sıcak bir salı, yoğun bir gündem var. Para piyasaları sıcak biliyorsunuz. Malum Oğlak Burcu'nda ayımız ve oldukça da hızlı bir hafta başlangıcı oldu. Belirsizliklerin böyle yavaş yavaş belirlenmeye başladığı zaman diliminden geçiyoruz. Bugün biraz böyle gerginlikler yaşamış olabilirsiniz. Aslında gerginlik demeyelim de böyle keyifsiz, çok böyle neşeli olmayan bir huzur yapısı olmuş olabilir. Biz şimdi 5 Temmuz çarşamba günden bahsedeceğiz. Ve 5 Temmuz çarşamba günü biliyorsunuz bu gece Ay Kova burcuna geçecek ve çarşamba günü boyunca da Ay Kova burcunda olacak. Nispeten enerji, motivasyon, keyif dediğimiz olay biraz yukarıda olacak. Çünkü arkadaş, eş, dost kavramları hayatımıza girecek. Hayatımızda zevk aldığımız, keyif aldığımız, yapmaktan hoşlandığımız, beraber böyle zaman geçirmek istediğimiz insanlarla diyalog içinde olacağımız 2 güne girdik. Hem çarşamba ve perşembe günleri bunlar hayatımız olacak. Fakat toplumsal alandan baktığımızda bütünü evrensel olarak bizi ne etkileyecek? Dünyamız bakımından baktığımızda tabii ki sorumluluklarla ilgili konular, hepimizi ilgilendiren sosyal projeler adında yapılan başka dolaplar, arka plandaki konular gündemde olabilir. Çünkü bugün aynı zamanda bu arada Satürn yönetiminde bir gün zaten ayda özellikle de Satürn tarafından yönetiliyor Kova burcu. Aslında hemen konuya girmişken bugün sizin için bilhassa diyelim ki bir iş projeniz var. Bugün onu onaylatmanız lazım veya onunla ilgili böyle bir girişim yapmanız gerekiyor. Önemli insanlara sunum yapmanız ve cevap bekliyorsunuz gerekiyor diyelim ki. Bu her şekilde düşünebilirsiniz bunu. Özellikle resmi kurum ve kuruluşlarla olan işleriniz adına da 16:41-17:55 arasını değerlendirin diyeceğim. Aile içindeki figürler için de aynı şey geçerli. Bunun için de söyleyebilirim bunu. Bugünün çok kritik ama bir o kadar da aslında ben önemsediğim bir saati olarak tespit ettim. Nerelerde geçerli olacağını söyleyeyim size. Öncelikle ilk saydığım kavramlar ilişkiler, ortaklı işler için önemli olabilir. Diğer yandan kariyerle ilgili, evet işle ilgili mesleki durumlar için bunun geçerli olacağını söyleyebilirim. Bir de ev, emlak, biraz daha böyle hayatımızı sürdürebilir kıldığımız alanlar. Bu alanlarda bu saati kullanabilirsiniz. Tabii ki güzel saatlerimiz de var. Birazdan da onları vereceğim. Yani önemli konularda bir bağlaç olarak sağlamlık arıyorsak işte bu saati kullanıyoruz sevgili dostlar. Şimdi bugün biliyorsunuz Kova burcu sabit bir burçtur. Temel olarak baktığımızda tıpkı Aslan, Akrep, Boğalar gibi. Dolayısıyla da ayın da çok fazla açısı yok. Şöyle bakalım. Çarşamba günü evet saat 11:27-12:27 arasında harcamalara dikkat diyelim. Zorunlu harcamalara diyelim parasal bakımdan. Diğer yandan da bir şeyleri abartma eyleminde bulunabiliriz. Çünkü Ay Jüpiter karesi var ve ikisi sabit alanda. Unutmayalım sevgili dostlar. Zorlayıcı bir unsur olabilir. Bir diğer açımız sadece 2 açı var. Başka hiç açı yok. O da temel bir açı değil açıkçası. 16:45-17:45 o da Ay Güneş 150'liği var. Yani motivasyon olarak bizi böyle çok değişiklik yapmaya götürecek açılar, iten enerji yok. Ama gün genelinde bizim yaşayacağımız dediğim gibi sosyal kavramlar olacak sevgili dostlar. Şimdi bugünün güzel saatlerini söyleyelim. 13:01, 14:15, 21:21, 21:10 aralığındaki saatleri deneyimleyebilirsiniz. Denemeyen arkadaşlar içinizde varsa önemli bir konu için, sevdiklerimizle ilgili özellikle konular için deneyebilirsiniz. Daha keyif aldığınızı, iyi sonuçlar getirdiğini de göreceksiniz böylelikle. Şimdi ben size 6 Temmuz gününden bahsedeceğim. Bu haftanın geneline baktığımda hangi gün size uyar ya da en iyi gün onu söylemek istiyorum öncelikle. Mesela Cuma günü 12:27, sabah 06:54'ten öğlen 13:27'ye kadar diyelim.
Çok güzel bir enerji akışı var. Bir de akşam saat 19'da başlayan 21:30'a kadar süren Ay Güneş üçgenimiz var. Yani bu haftanın bizi ileriye taşıyacak, işlerimizi daha kolay ilerlememizi sağlayacak günümüz Cuma günü arkadaşlar. Özellikle dediğim gibi sabahtan akşama kadar da etkili, çok kolaylıkla ilerleyebilirsiniz. Bilhassa da 12:27, 13:27 tam ay ucu biter, seksili var. Deneyimlerseniz göreceksiniz. Tabii o günlük saatlerimizi de tabii ki vereceğim. Şöyle baktığımda bu arada Cuma günü ay Balık burcunda olacak. Cumartesi gününe bakıyorum. Cumartesi günü yine güzel bir gün. Cumartesi günü de yine ay Balık burcunda, ta ki akşam 21:30'a kadar, sonra artık Koç burcuna geçiş yapacak. Yani bu haftayı değerlendirmek isteyenler için Cuma günü haftanın en verimli günü, buradan söylemiş olalım. Gelelim Çarşamba günün biraz detaylarına girelim arkadaşlar. Bugün kime yarar, kime yaramaz, kim daha güzel etkiler alır ya da almaz gibi. Mesela boğalardan başlayalım. Çünkü sabit grup burçlar bugün biraz daha fazla etki alıyor. Hem boğa, aslan, akrep, kovalar. Şimdi sabit grup burçlarda şu anda neyimiz var? Jüpiter'imiz var, Uranüs'ümüz var. Aslan burcunda tabii ki Venüs, Mars var. Lilith var mesela, bu da çok önemli biliyorsunuz. Şimdi ay bunların karşısından geçecek. Bu ne demek? İlişkiler demek, para demek, motivasyon demek oluyor. Ve dolayısıyla bu burçlar biraz zorlanabilir. Ya da bu burçlarda gezegeniniz varsa bu iki gün çok parlak olmayabilir. Yani beklentinizle ilgili bu. Hani çok büyük beklentiler içindeyseniz eğer hayal kırıklığı getirir. Ama beklenti içinde değilseniz hiç de bir şey olmaz. Çok da güzel akar, çok da güzel yönetirsiniz. O yüzden Cuma günün dışındaki günlerden böyle çok fazla bir şey beklemeyin. Daha rutin, daha akışta dediğim gibi önümüzdeki günleri bekleyerek biraz geçiştirelim. Cuma'dan sonra olaylar değişecek. Özellikle tabii su elementine geçeceği için su elementi de güçlü şu anda biliyorsunuz gökyüzünde. Dolayısıyla da güzel bir enerji yakalayabiliriz bu anlamda. Şimdi burada da 10 Temmuz günü Mars Başak Burcu'na geçecek. 10 Temmuz gelecek hafta oluyor bu. Bu arada tüm Başaklara, Boğalara, Oğlaklara inanılmaz motivasyon getiriyor. Onu buradan söyleyelim. Ve Merkür'ün tabii ki sabırsızlıkla Aslan Burcu'na geçişini bekliyorum. Ben bekliyorum özellikle. Ayın 11'inde de, yani gelecek salı, tam bir hafta sonra Merkür bu alana geçiyor. İşte zihinsel olarak varsa böyle bir beklentiniz, işte bugünü bekleyin. Çünkü ciddi bir Aslan stelyumu gerçekleşmiş olacak. Bizim için motivasyon anlamında baktığımızda daha güçlü günler olacak değerli dostlarım. Ayın fazı da küçülüyor olacağı için özellikle şu anki gündemde olan para, finansla ilgili konular daha belirleyici olacağını söyleyebilirim. Önümüzdeki pazartesi, salı bomba gibi geliyor sevgili dostlar. Çünkü ay ve koçta olacak biliyorsunuz. Güçlü olacak. Evet, tekrar bugüne dönüyorum. Bu hafta bugünü biraz karışık anlatıyoruz ama dediğim gibi çok güçlü bir gün ama çok da yalnız keyifli değil açıkçası. Gerçekten çok da keyifli değil. Şöyle baktığım zaman şimdi 29 derecede bir tane Satürn'ümüz var. Plüton'umuz var, pardon, Oğlak Burcu'nda. Şimdi oraya açı yapan bir 150'lik yapan, daha doğrusu mesela Mars Plüto 150'ler. Bu hiç keyifli değildir. Çünkü artık Mars gelmiş 27 derecelere, 29 derecelere yaklaşıyor. Yanında hemen Venüs var. Venüs de aynı şekilde, ama Venüs Allah'tan orada gerilemeye başlayacak. Hemen onun yanında Pallas var. Burada gerçekten kopuş enerjisidir. Agresyondur, zorlayıcıdır. Egosal durumları çok fazla tetikler. Finansla ilgili konularda olacaktır. Emlakla ilgili konularda olacaktır. Daha çok yapmak istediklerinizi somut şekilde şekillendirmekte zorluklar verecektir. Yani bu süreç inişli çıkışlı bir süreç açıkçası. Tabii burası daha vurucu olacak. 23'ünden sonra o daha vurucu olacak. Ama hani bu Mars Plüto 150'likleri gerçekten can sıkıcı olabilir. Allah korusun, bu yer sarsıntılarıyla ilgili de olacağını, durumlar getirebileceğini söyleyebiliriz. Dünya üzerinden bahsediyorum. Çok birebir kendimiz için konuşmuyorum. Düğümler şu an çok önemli bir aksa.
süreç olarak bakıyoruz şu anda. Hani gün olarak bakmıyorum. Tadımız niye yok hani? Niye böyle bayram sonrası? Gerçi onunla da alakalı değil mi? Bayram sonrası bir herkesin motivasyonu düşük olan iş başladı vesaire. Bir de temel düzeyde de bir dengesizlik var tabii, belirsizlik var hala. Şimdi düğümlere bakıyoruz ya, düğümler de çok önemli. Bir derece boğa akrep aksında. Bundan 18 ay önceye gidin sevgili dostlar. 18, hatta 19, 20 diyelim siz ona. 20 ay önceye gidin. 20 ay önce tam bu derecelerde yine düğümler vardı. Fakat neredeydi? Boğa aksındaydı. Pardon, balık aksındaydı. Yo, boğa aksındaydı. Ay pardon, ikizler aksındaydı. Evet, düğümler ikizler aksındaydı. Yani ikizler yay aksındaydı. Bu son düğümlerin bu son derecesi oluyor. Şimdi düğümler hep retro gittiği için diğer gezegenlere göre, mesela diğer gezegenler hep 1 dereceden başlar. Düğümler hep 29 dereceden başlar. Çünkü düğümleri tüm gezegenlerin tersi yönde çalıştığını düşün. Yani saatin tersi yönde çalışır düğümler. O yüzden de 29 dereceden devam eder. Şimdi şu anda 1 derecede, yani düğümlerin son derecesi oluyor 1 derece. Şimdi biz buna da bir analitik dereceyiz ve oraya da bir analitik misyon yüklemeliyiz. Yani bu matematiksel olarak böyle hesaplamamız gerekiyor. Şimdi akrep, boğa. Burada ne var? Mesela şimdi güneş nereye geçecek? Aslan burcuna geçecek. Hangi gün geçiyor? Hemen onu söyleyelim. 17'sinde geçiyor. Pardon, 23'ünde geçiyor. Amma karıştırdım bugün ben ha. Güneş Aslan burcuna geçiyor. Venüs retro yapıyor. Ve düğümler de tam o anda 29 dereceye geçmiş olacak. Yani Koç ve Terazi aksına geçmiş olacak, ama şu anda Güneş'in de 29 derecesi burayı çalıştıracak arkadaşlar. Burayı çalıştıracak. Ne yapacak? Burayı kareleyecek. Ayın 17'si bizim için hakikaten çok belirleyici olacağını düşünüyorum. Kendi doğum haritalarınıza bakın. Benden doğum haritası rapor alanların, yolladığım arkadaşlar doğum haritalarında ay düğümlerine baksınlar. Orada küçük bir de şöyle bir kadar not da var. Anlayacaksınız ne dediğimi. Burada önemli bir başlangıç, önemli bir değişim. Hayatımızın akışında hepimiz için öyle olacak, göreceksiniz. Ne olacak? Bir hız kazanacak. Çok alevli, çok ateşli bir zaman dilimine giriyoruz. Özellikle Venüs'ün de retrosuyla birlikte. Bizim için ne olacağını, Türkiye için ne olacağını sorarsanız, bence yine meclisle ilgili olacak bir değişimler olacağını düşünüyorum. Bakanlıklarla değişimler olacak. Muhalefet partisiyle ilgili konular gündemde olacak. Oralarda bir değişim olacak kesin. Kesinlikle olacağını düşünüyorum. Sürpriz kararlar, açıklamalar çıkacak. Hayatımızda yönünü değiştirecek durumda olacak bunlar. Ve bizim için de, yani Türkiye için de böyle kaotik demek yanlış olur, ama iyiye giden bir ivmenin ardından tekrar bir duruş zamanı başlayacak gibi duruyor. Yani bir şeylerin donma süresi gibi. Biraz geri sarmalar başlıyor. Yani Venüs retrosu ya burada. Sanki önceki sistem, önceki politika ile ilgili bir gelişme hayatımıza getirebilir açıkçası. Önceki neydi, sonraki neydi derseniz, onu da tam açıkçası kimsenin de bildiğini düşünmüyorum. Çünkü o kadar sık, o kadar hızlı bir şeyler değişti ki yaşamımızda. Yani gerçekten belli başlı bir istikrarlı bir siyasi şey olmadı. Yürütme olmadı. Öyle söyleyelim. Çok uzattık arkadaşlar bu yayını. Tekrar görüşmek üzere. Güzel saçlarım ve ben. Kendinize iyi bakın. Güzel saatlerimizi de verdik değil mi? Verdik. Hoşçakalın.